Bir WordPress sitesi oluşturuyorsunuz ve bu siteyi de test etmek istiyorsunuz. Özellikle demo içerik hazırlamak, sayfa yükünü test etmek ya da tasarımınızın fonksiyonlarını farklı senaryolarda nasıl çalıştığını görmek isteyebilirsiniz. Özellikle kullanıcılar oluşturmak, yorumlar oluşturmak, yazılar oluşturmak, bunlar ciddi anlamda vakit alan işlemler arkadaşlar. Bugün incelediğim eklentiyle belki de bu zaman kaybını minimum seviyeye indirebiliriz diye düşünüyorum. Sadece birkaç yapacağımız ayarla sahte veriler oluşturacağız. Yani sahte kullanıcılar, sahte yazılar, sahte yorumlar oluşturacağız. Test imkanı sağlayabileceğiz arkadaşlar. İşimiz bittiği zaman da çok rahat bir şekilde silebileceğiz. Sitemizden kaldırabileceğiz. Ücretsiz bir eklenti tabii ki, artı ve eksileri de olacak. İncelediğim eklentiye geçelim ve bakalım bence. Hadi başlayalım. İncelediğim eklenti bu arkadaşlar. Faker Press diye geçiyor. Hemen Türkçesi de sahte basın demiş ama işte sahte içerik üretmek falan. Burada da zaten tanımında falan söylüyor zaten. Test etmek için birebir. Daha son yaptığımız videoda da, çalıştığımız videoda da arkadaşlar bunu kullanmıştım. Sahte kullanıcılar falan oluşturdum hatta. Burada gene aynı şekilde yapacağız zaten. Hemen uzatmayalım, geçiyorum. Şimdi bir tane WordPress sayfası, sitesi kurduk. Yalnızca varsayılan temasıyla geldi. Herhangi bir şablonumuz yok, temamız yok, bilmem neyimiz yok. Kullanıcılar oluşturdum. Ayrıyetten de yazılar falan da oluşturdum. Örnek olarak gösteriyorum tabii ki. Sizin bir tasarımınız vardır, bir tema oluşturmuşsunuzdur ya da bir şablon kullanıyorsunuzdur ama içeriği yoktur. Yani içinde herhangi bir şey koymamışsınızdır sitenizde. İçerikleri oluşturmamışsınızdır. Kullanıcınız falan yoktur. Bunları test edemiyoruz. Örnek olarak ben yazılar oluşturdum tabii ki. Blog kısmı diye bir şey açtım. Bakın bunları direkt olarak eklenti yapıyor. Kaç tane yazı istiyorsanız size oluşturuyor. Resimlerini de çekiyor. Biraz burada şey var. Ben bunu test ettiğimde şöyle bir şey var. Mesela 10 tane yazı istedim ama 6'sında 7'sinde öne çıkan resim geldi ama diğerlerinde gelmedi. Bazen böyle çok böyle randımanlı çalışmıyor ama bu çok önemli değil. Sonuçta bizim için bir tane bile olsa nasıl göründüğü ya da ne yaptığını görmek çok önemli. Sayfa yükünü, site yükünü test etmek için de mesela 100 tane yazı oluştu. Öyle bir şey de yapabilirsiniz ama önemli olan hani çalışması, işlevi önemli burada. Böyle bir yazı oluşturuyor mesela. Bakın içeriğini oluşturuyor. İçeriğini oluşturduktan sonra bunlara ben yorum da işte yazdırdım mesela. Yorum da gene eklenti üzerinden. Artık kullanıcılar da oluşturdum mesela. Sahte kullanıcılar falan var. Bir e-ticaret sitesi oluşturacaksınız ya da işte bir sosyal site oluşturacaksınız. Farklı kullanıcı rolleriniz var. Bunları da test etmek istiyorsanız mesela çeşitli rollerde kullanıcılar oluşturabiliyorsunuz. Böyle bir özellik de var. Böyle bir şey var. İşte ana sayfada ya bazı şeyleri test edeceksiniz. Fonksiyonlarını, tasarımınızın fonksiyonlarını test edeceksiniz. Bir şeyler kurdunuz. Blog tarzı, bakın böyle buralarda yazılar nasıl gözüküyor bilmem ne falan işte. Kısacası sahte içerik üreteceğiz yani test amaçlı. Ondan sonra işlemlerimiz bittiği zaman da evet şurada hata var ya da burada evet güzel olmuş bu falan derken işlemimiz bittiği zaman da kaldıracaksınız sitede zaten. Tutmayacaksınız yani. Olay bu. Geçelim artık bilgisayarımdaki localhost'umda bir sıfır WordPress kurulumu yapacağım. Oradan sıfırdan başlıyormuşuz gibi, yani bir WordPress sitesi kuruyormuşuz gibi yapacağız. Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da işlemlere başlayalım. Hadi gidelim. Şimdi sıfırdan bir WordPress sayfası, sitesi oluşturacağız localhost'umda. Hem de en azından bu da burada kalsın. Böyle ilk localhost'umda nasıl WordPress kurulumu falan yapılacak diye merak eden olursa buradan da görebilir, seyredebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bundan kurulumu yapmadan önce bakın veri tabanını muhakkak oluşturmanız lazım. Ben şimdi Xampp kullanıyorum. Xamp'ta phpMyAdmin var. Orada bir veri tabanı oluşturdum tabii ki. Bu sitenin kullanacağı bir veri tabanı var tabii ki. Hemen onları da yaptım. Yani önceden hemen başlıyoruz tabii ki. Geçelim kuruluma. Veri tabanı adı WordPress DB diye yaptım. Root VP böyle, tamam, bunlar normal, gönder. Kurulumu başlat dedim. Site başlığı test diyelim. Kullanıcı adı admin. Ben bunları dolduruyorum arkadaşlar ama tabii ki bunlar farazi. Normalde bu şekilde doldurmayın. Yani internette aktif bir kullanıcı adını kesinlikle admin olarak yapmayın yani. Da şöyle yapayım, demo diyeyim ben. Yine yanlışlıkla yapar. Yani demo bile yapmayın da. Kullanıcı adı ve parolalar falan farklı. Yani biz lokalde çalıştığımız için hızlı bir şekilde bunları dolduracağım, geçeceğim. Evet, sitemiz kuruldu. Oturumu aç diyorum. Kontrol paneline geçelim hemen. Kontrol paneline geldik. Dediğim gibi sıfırdan bir WordPress kurulumu, işte lokalde tabii ki bu. 6.7 sürümü. Bunları kapatalım.
Şunları falan temizleyelim hatta. Şöyle tamam. Bu şekilde. Sitede tabii ki herhangi bir şey yok. Ne yazı var ne şeyler var. Hemen şöyle bir bakalım hatta. Tüm yazı yani normal varsayılan gelen bir şey var. Hemen onları temizleyelim. Ondan sonra kategoriler tamam. Etiketler yok. Sayfalar tamam. Görünüm, eklentiler, kullanıcılar bakalım. Bir tane işte zaten biziz. Yorumlara bakalım. Yorum da yok. Tamam, herhangi bir şey yok. Daha güncelleme gelmiş. Neymiş? Çevirileri güncelle diyelim. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi eklentinin kurulumuna geçelim. Kontrol panelindeyim. Eklentiler kısmına geldim. Yeni eklenti ekle diyeceğim. Eklenti arama kısmına eklentimizi yazalım. Eklenti kurup ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik arkadaşlar. Bakın sol tarafta hemen menü kısmına geldi. Faker Press diye. Eklentinin tabii ki çeviri dil dosyası var. Onu yükleyelim. Ama onu yüklemeden önce ne yapmamız lazım? Sitemizde Loco Translate'i kuralım ki daha rahat bir şekilde yükleyelim. Yoksa FTP üzerinden de dil dosyalarını yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Eklentiler kısmına geldim. Gene buradayız. Yeni eklenti ekle diyorum. Loco diyorum. Kurup ve etkinleştireceğim. Loco Translate'de kuruldu. Şimdi artık çeviri dosyamızı yükleyebiliriz arkadaşlar. Kontrol panelindeyiz. Loco Translate'e geliyorum. Eklentili Türkçe dil dosyası eklemeden önce tabii ki her zaman söylüyorum. Göstermişimdir. Çoğu videoda gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce ayarlar kısmına gelin. Çünkü bazı eklentiler dil dosyalarını çekebilmesi için biraz büyük olması lazım. Yani 100 kilobaytın altında üstünde olan dosyalar bakın şu anda büyük PHP dosyaları atlansın. Bunun üstünde bazı dosyalar olabiliyor. Dil dosyalarını çekmesi için, çeviri dizgilerini çekmesi için. Bunu bir yükseltin arkadaşlar. Ondan sonra tekrar normale çevirirsiniz. Ben gene böyle bu şekilde yapıyorum. 4096 diye. Normalde öyle bir dosya olmaz yani. O kadar büyüklükte dizi dosyası olmaz. Ama başlangıçta öyle yapıyorum. Sonra işim bittiği zaman gene 100 kilobayta çeviriyorum. Eklentiyi buldum. Hemen girelim. Evet, Türkçe dil dosyamızı yükleyelim. Tabii bende hazır olduğu için PO yükle diyorum. Yoksa siz yeni bir dil oluşturacaksınız. Bununla ilgili video var arkadaşlar. Yani çektim, hazırladım. Çok uzatmayacağım. Karta koyacağım. Karttan bakabilirsiniz. Çeviri dosyaları, eklenti çevirileri ve tema çevirileri nasıl yapıldığını falan anlatıyorum. Oradan seyredebilirsiniz. PO yükle diyorum. Bu eklentilerin zaten çeviri dosyaları internet sistemde var arkadaşlar. Oradan da ulaşabiliyorsunuz. Dosyamızı hemen getirelim şuraya. Dosya seçe koyalım ve yükle diyorum. 459 dizge çevrildi diyor. Eşitle diyelim bakalım. 6 yeni dizge eklendi. 17 kullanılmayan dizge kaldı. Bilmem ne filan. Siz kaydet diyelim bari. Çevrilmemiş olanlar varmış. Şunlar çevrilmemiş mesela. Onları da çevireceğiz. 6 tane çevrilmemiş varmış. Neyse şu an kalsın. İşimiz o değil. Hemen bakalım. Ayarlar Türkçe'ye çevrilmiş. Tamam. Eklentiye geçelim. Artık işte kullanıcılarımızı, yazılarımızı, yorumlarımızı filan terimleri onları bir oluşturmaya başlayalım artık. Şimdi eklentiye geçeceğiz arkadaşlar. Videonun başında da söylemiştim. Ücretsiz sürümü tabii ki bunlar. Ücretsiz sürümlerde biraz artı ve eksiler falan da var da hemen onları söyleyeyim. İlk önce verileri mesela sahte oluşturacağımız verileri Türkçe dilinde çekmiyor. Onu söyleyeyim ama bununla ilgili GitHub sitesinde falan sorular sorulmuş. İleriki zamanlarda belki böyle bir çalışma olabilir. Yani kendi kullandığınız dilde veri çekme olayı olabilir diye düşünüyorum. İleriki zamanda ama bilmiyoruz tabii ki. Öyle bir şeyler sorulmuş. Baktım onlara da. Yabancı dilde çekiliyor tabii ki veriler. Kullanıcı isimleri de olsun, işte yazılar da olsun, yorumlar da olsun ne yazık ki kendi dilinizde olmuyor. Ama burada amaç zaten şey arkadaşlar. Burada doldurdukları alanlar yani gösterilecek alanlar ya da kullanabileceğimiz test yani isim yabancı olsa da çok önemli değil. Sonuçta bizim orada test etmemiz önemli. Kullanıcı var mı? Var. Yazı var mı? Var. İşte yorum var mı? Var. Bunlar önemli baktığınız zaman. Çünkü bunlara bakacağız. Evet, tasarımımızda nasıl gözüküyor? Nerede gözüküyor? Hata var mı? Ya da işte bilmem ne falan bunlara baktıktan sonra zaten bunları kaldıracağız. Tutmayacağız sitede. Artı şunu dikkat ettim. Yaptığım testlerde evet mesela ayarlar kısmına geldiğinizde bakın şimdi ayarlara geldik. Zaten ayar bir şey yok yani. Burada işte sahte verileri silme olayında şu kelimeyi yazdığınızda bastığınızda komple siliyor. Ama eğer kategori ve etiket oluşturduysanız terimler kısmında bakın mesela terimlerde burada kategori ya da işte yazılarda ya da WooCommerce e-ticaret siteniz var. Burada onlara da ürünlere yorum falan da ekletebiliyorsunuz çünkü. Kategori etiket falan da oluşturabiliyorsunuz. Kategori ve etiketleri silmiyor arkadaşlar. Onu göreceğiz zaten birazdan. En son aşamada verileri kaldır dediğimizde bakacağız. Ben onu denedim ama bütün yazıları, kullanıcıları, yorumları sildi ama kategori ve etiketleri meta alanından dolayı
dolayı mı artık taksonomi ya da işte bilmiyorum ne diyeyim. Ondan dolayı kaldırmadı. Ben yapamadım onu. Kaldırmadı bende yani. Gene bakacağız. Aldığım notlarda o var çünkü. Başka ne var? İşte özel meta alanları var. Bu aslında güzel. Neden? Dinamik. Eğer custom fields dediğimiz olay var ya, bu işte özel alanlar muhabbeti. Meta alanlarda mesela işte veriler oluşturabilirsiniz. Bunları da test edebilirsiniz. Eğer Elementor'un mesela Pro versiyonunda dinamik içeriklerde falan alanları kullanabiliyorsunuz. İşte ne bileyim ACF eklentisi var biliyorsunuz. Bununla mesela custom fields eklentileriyle bunlarla da test uyumlu çalışıyormuş. Oluşturduğunuz meta alanlarda mesela özel verilerde falan. Onu da göstereceğim. Ne demek istediğimi göstereceğim zaten. Şimdi YouTube'da baktım 4-5 tane bu eklentiyle ilgili video seyrettim arkadaşlar. Hepsi, hemen hemen hepsi yalnızca sahte kullanıcı oluşturmaya yani odaklanmış. Yorum işte çok görmedim yani ben. Yorum ya da işte yazı ya da işte bir meta alanı oluşturma falan, genellikle kullanıcı. Sanırım bu eklenti en fazla kullanıcı, sahte kullanıcı için kullanılıyor herhalde. Ama dediğim gibi yorum da yazdırabiliyorsunuz, yazı da yazdırabiliyorsunuz. Çok konuştum. Hemen geçelim. İlk önce kullanıcı oluşturalım bence. Şu an biz varız zaten. Başka da kullanıcımız yok sitede. Kullanıcılar kısmına geçelim. Şimdi kullanıcı oluşturma. Türkçe olduğu için çok rahat anlayabiliyorsunuz. Yapacağınız zaten çok fazla bir işlem yok burada yani. Onu da söyleyeyim. Kaç tane kullanıcı oluşturmak istiyorsunuz? Zaten bakın burada da altta da yazıyor. Rastgele isteyebilirsiniz ya da ben 10 tane kullanıcı istiyorum. Ya da 10 ile 20 arasında olsun kardeşim işte. 10 ile 20 arasında kullanıcı. 15 de olur, 13 de olur ama kesin rakam vermek istiyorsanız 10. Hangi rollerde oluşturursun? İşte editör mü? Yazar mı? İşte abone mi? Çevirici mi? Bunlar. Şöyle hepsinden seçtik mesela. 10 tane kullanıcı. Açıklama. Kullanıcılar hakkında açıklama. Bunu çok uzun tutmaya gerek yok. 3 paragraf olsun. HTML etiketleri evet yani kullanabiliyor. İsterseniz kullanın, ister kullanmayın, fark etmez. Meta alan var. İşte dediğim gibi burada meta alan custom fields, özelleştirilebilir alanlar oluşturuyorsanız, bunları da test etmek istiyorsanız buradan mesela meta alanları oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Mesela örnek olarak işte numara diyorum. Buraya telefon diyorum. Mesela telefon diyelim. Bir ID oluşturması lazım. Yapılandırma 9 diyorum mesela. 9 olsun. Bunu da öyle bir kafadan salladım yani. Oluştur diyorum. Kaç tane dedik? 10. Oluştur. Meta alanlarını çok kullanmayacağız sonuçta ama oluştursun yani. Bakın şimdi bayağı bir oluşturdu. 10 tane oluşturdu işte. Bayağı derken 10 tane oluşturdu. Hemen bir bakalım. Bakın. 10 tane çeşitli dallarda. Bir tane editör, yazar, katılımcı, abone, translatör, çevirici, mevirici falan bu şekilde oluşturdu. Bakın ama e-postalar, isimler dediğim gibi yabancı. Türkçe değil sonuçta ama önemli değil. Bizim için sonuçta kullanıcı oluşturması önemli. Hatta bir tanesinin içine girelim bakalım. Bu şekilde bakın. İşte yazısı mazısı dedik ya, işte e-postası, internet sitesi bilmem ne filan. Tamam, bu şekilde kullanıcılarınızı oluşturabilirsiniz. Terimler. Terimlerde de arkadaşlar bakın kaç terim üretilmesi. Bu kategori ve etiketler, işte kategori oluşturacağız, etiket oluşturacağız, taksonomi. Taksonomilerinde yani kategori ve etiketlerde neler oluştururuz? Ya bunu kullanır mısınız bilmiyorum. Çok kullanılır mı? Bilemiyorum çünkü sonuçta yabancı dilde çekeceği için bunları düzeltmeniz lazım bir yerde, ama biz gene oluşturalım. Mesela terim adının boyutu nedir demiş. 2 ile 5 arası demiş. 2 çok, 5 çok fazla. 3 olsun. 2 ile 3. 3 tane oluştursun. Gene meta alanı oluşturabilirsiniz. Kategori ve etiketlerde bakın. Oluştur diyorum. 2, 3, 4 tane oluşturmuş. Hemen bir bakalım şimdi. Nerede o? Kategorilere bir bakalım. Evet, genel zaten varsayılan olarak gelen. Bakın bunu yeni oluşturdu şu an. Kategori ID 3 demiş mesela bakın. Alt tarafta görebiliyorsunuz ID 3 diye oluşturdu bakın. 2, 3, 4. Etiketlere bakalım. Etiketlerde de 2 tane etiketler oluşturmuş. Etiket oluşturmuş. İşte ID 2, bu da 4 olması lazım. Aynen öyle. Bunları da yani yer tutması amacından yapabilirsiniz. Bunları da Türkçeleştirirsiniz. Neyse artık yani. Baktığınız zaman kategori ve etiketleri de bu şekilde oluşturabiliyor. Eğer WooCommerce e-ticaret varsa ürünler yani ürün kategorileri de oluşturabiliyorsunuz. Otomatik olarak oluşturuyor. Tamam, bunu da gördük. Yazılara geçelim. Yazılarda gene kişilerdeki gibi bakın oluşturabiliyorsunuz. Sayfa da oluşturabiliyor. Sayfa da oluşturalım hatta. Tarih de verebiliyoruz. Hatta bu ay diyelim örnek 10 tane oluştursun. Gerçi yazı ve sayfada 10 tane neyse oluştursun. Önemli değil. Oluşturulan ebeveyn isterseniz işte herhangi bir sayfada oluşturduğun sayfaya da bağlı
sağlayabilirsiniz yani. Onun altındaymış gibi olabilir. Geç. Yorumlara izin versin. Yazar. Buradan oluşturduğumuz kullanıcıları da seçebiliriz. Mesela öyle kafamıza göre seçtik. Rastgele gönderi işte HTML yazılarda olsun. Bunlara bir ekleme yapamıyoruz arkadaşlar. Ben denedim. Hatta olmadı. Varsayılan olanları bunları kullanabiliyorsunuz. Yani başka bir şey kullanamıyorsunuz. Resimleri bu şekilde buralardan çekiyor. Bakın görüntü. Öne çıkan resimler falan var ya, onlar kullanacağız. Ya da yazının içinde kullanılacak resimler var. Onları buralardan çekiyor. Şey üzerinde çalışma varmış. En çok mesela FreePack falan bunlarda kullanılıyor. GitHub'da böyle bir şey vardı, sorulmuş hatta. Büyük bir ihtimalle onun üzerinde de çalışıyorum. Çünkü FreePack'te de mesela ücretsiz resimlerde falan var. Onlarda da herhalde şey yapacak. Bakın taksonomi alanları gene etiketler ve kategoriler. Ya oluşturulacak yazılar nerede olsun? Etiketleri. Bakın kategorisi genelde olsun. Hangi yani taksonomi etiket ve kategorilerdeki işte etiketleri kullansın mı? Kategori kullansın mı? Evet, kategori kullansın. Kategoriler kısmına gelecek. Meta alanında bakın ek dosya dediği bir tane bu varsayım olarak geliyor zaten. Öne çıkan resimler ve yazının içinde kullanacağımız resimleri meta alanı bu. Buraya mesela bir ekleme yapalım. Örnek olarak tabii ki. Yani biz meta alanı şu an kullanmayacağız ama örnek olarak yapalım. Mesela coğrafi bilgi diyorum. Bura bio diyorum. Bir isim vereceğiz ona. Enlem, boylam falan demiş. Tamam. Hatta bir tane daha oluşturalım. Kaç tane yazdık mı? 10 tane yazmıştık. Tamam. Oluştursun bakalım. Yazılar oluştu. Şöyle bir bakalım. Bakın oluşturduğu yazının içeriği bu şekilde. Şeyde bir bakalım. Yazıyı görüntüle diyelim. Blogda bakın. Bu şekilde. Resimleri çekiyor. Yazıları oluşturuyor. Öne çıkan resimler falan var. İşte tabii ki dediğim gibi sonuçta bunların ayarlanması lazım. Yani burada resim büyük, orada niye küçük falan. Ama yani bir size ön fikir oluşturur en azından, bakın. Evet, kaldı yorumlar. Bu şekilde yazılarımız oluştu. Şimdi buradan zaten tekrar bir baştan geçeceğiz böyle. Yorumlara bir bakalım. Tip demiş, tamam. Comment, yorum olsun. Yazılar, sayfalara da olsun. Sayfalara da bakmadık hatta. Dur bakalım. Bağlantı yeni sekme diyelim. Sayfa ne oluşturmuş? Zamanlandı demiş. Şunu oluşturmuş, bunu. 3 tane sayfa oluşturmuş mesela. Evet. Yoruma geçelim. Yorumlar kaç tane olsun? 10 tane olsun. 10 ile 20 arasında olsun. Öyle diyelim. En az 10, en fazla 20 arasında bir şey olsun. Bu ay olsun. Tamam. İçerik boyutu 5 çok uzun. 3 olsun. Gene HTML. Meta alanı kullanmayacağız. Oluştur diyelim. Hemen şöyle bakalım. Oluşturulan yorum. Örnek sayfaymış hatta. Örnek sayfaya yorum mu olmuş? Burada yorum göstermez zaten de. Yazıların içinde. Evet, yorumlar. 3 tane yorum. Bu şekilde de yorumlarınızı da oluşturuyor. Görebilirsiniz mesela nasıl yorum oluşturuluyor, nasıl gözüküyor tasarımda. Bunları görebiliriz. Ayarlar kısmında da zaten dediğim gibi en başta şunu yazdığınız zaman komple temizler. Şimdi yazılara bir gelelim. Tüm yazılar, bakın oluşturulan yazılar zamanlandı demiş. 27'sine, 20'sine, 19'una bu şekilde zamanlandı olarak da gösterebiliyor. Güzel. Kategorilere bakalım. Oluşturduğu kategori, etiketlere bakalım bu şekilde. Ortamlara bir bakalım. Çektiği resimler bakın bu şekilde. Sayfalarda oluşturduğu sayfalar, yorumlara bakalım. Bakın oluşturduğu yorumlar, eklentiler, tamam, kullanıcılar bu şekilde. Aynen. Yani ayarı yok zaten arkadaşlar. Şimdi ayarı derken oluşturduğumuz verileri silelim. Ayarlara geldim. Şu kelimeyi alıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve silin diyorum. Şimdi yazılara bakalım. Gitti. Kategoriler bakın silinmedi. Etiketler silinmedi. Sayfalara bakalım. Sayfa yok. Sayfalar gitmiş. Tüm sayfalar. Yorumlara bakalım. Tüm yorumlar gitmiş. Kullanıcılara bakalım. Evet, bizim haricimizdeki tüm kullanıcılar da gitmiş. Yani silme işlemi yaptıktan sonra kategori ve etiketlere bakmanız lazım. Kontrol etmeniz lazım. Hatta ortama bakalım. Resim falan onlar da kalmamış. Eklenti böyle çalışıyor.
Eklentiyi inceledik, yaptığı işlemleri gördük arkadaşlar. Umarım bu eklenti WordPress sitelerinde, yani yaptığınız çalışmalarda size bir kolaylık ve zaman kazancı sağlar diye düşünüyorum. Umuyorum aslında. Ağırlıklı olarak kullanıcı kısmını kullanırım diye düşünüyorum çünkü. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Eklentiyle ilgili ya da buna benzer farklı bir eklenti kullanıyorsanız videonun yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Son videolarımda mesela WordPress geliştiricileri için birkaç tane eklenti paylaşmıştım. Hatta burada karta koyacağım. Buradan da ulaşabilirsiniz o videoya. Bayağı işinize yarayacak bir eklenti incelemiştim. Bakabilirsiniz. Bu tarafta da WordPress eklentileriyle ilgili oynatma listem var. Buradan da incelediğim tüm WordPress eklentilerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.